Dünyanın en güzel 10 ülkesi. Dünya üzerinde toplam 236 adet ülke yer almaktadır. Bu ülkelerin tamamını gezip görmek isteyen bir kişinin ortalama ömrünün oldukça uzun olması gerekir. Pek mümkün olmayan bu durum karşısında gezip görmek adına kültürel özellikleri, doğal ve tarihi güzellikleri görülmeye değer ülkelerin tercih edilmesi gerekmektedir. Güzel dünyamızda şüphesiz her ülkenin kendine has güzellikleri var. Yemeklerinden dansına, rengarenk kültürler sunan ülkelerden sizler için 10 tanesini seçtik ve detaylı bir şekilde açıkladık arkadaşlar. Lafı çok fazla uzatmadan sizler için bir sonraki tatil rotanızı belirleyeceğiniz dünyanın en güzel 10 ülkesi listemize hemen başlayalım. Başlamadan önce kanalıma abone olup paylaşmayı, bildirim sesini açmayı unutmayın arkadaşlar. Keyifli seyirler. Birinci sıra Hırvatistan. Ünlü İngiliz şair Lord Byron tarafından Adriyatik'in incisi olarak nitelendirilen Hırvatistan'ın en çok bilinen şehri ve başkent Zagreb ve dünyada en iyi korunmuş ortaçağ kenti olan Dubrovnik. Balkanlar ve Orta Avrupa arasında mükemmel bir konuma sahip olan bu güzel ülke, mücevherimsi suları, kireç taşı mağaraları, dalgalı mavi denizi ve beyaz çakıl taşlı plajlarıyla her yıl yüz binlerce turistin akınına uğramakta. Hırvatistan en ünlü suları mavi yeşil renk spektrumunu kaplayan şelale, mağara ve 16 teraslı sistemiyle Plitvice Gölleri Milli Parkı'nın iç kısımlarında bulunuyor. Berrak sularla çevrili binden fazla adaya sahip olması Adriyatik Denizi kıyısının dünyada eşi benzeri olmadığının işareti. Özellikle Haziran ve Ekim aylarında danstan filme, operadan klasik müziğe birçok festivalin gerçekleştiği Hırvatistan'a gitmeden önce etkinlik takvimine bakmanızı öneririm arkadaşlar. İkinci sırada Endonezya. Endonezya dünyanın en güzel ülkeleri arasında sayılan Endonezya'nın yağmur ormanlarına, iç volkanlarına ve doğaya miras bıraktığı adalara baktığımız zaman neden isminden bu kadar sık bahsettirdiğini anlıyoruz. Raja Ampat adalarının gizli lagünleri ve beyaz kumlu plajları, ejderhası ile bilinen Komodo Doğu Java'nın Bromo Tengger Semeru Doğal Parkı'nın en iyi bilinen volkanı olan Bromo Tepesi ve belki de en önemlisi Kutsal Maymun Ormanı, koruma alanı ve teraslı pirinç tarlalarının bulunduğu, Ubud'un olduğu, hepimizin ölmeden önce yapılacaklar listesinde kesinlikle bulundurduğu doğa harikası Bali. 7508 adadan oluşmasıyla dünyanın en büyük takım ada devleti olan Endonezya aynı zamanda el değmemiş doğa alanlarıyla da dünya üzerindeki en büyük ikinci biyoçeşitliğe sahip olan ülkedir. Sumatra adasındaki Kampar, Musi, Rokar ve Hari, İryan Berat bölgesindeki Mamberamo Irmağı, Borneo adasındaki Kayan, Barito, Mahakam ve Kapus ırmakları ülkenin en değerli akarsuları arasında yer almaktadır. Gidildiğinde görülmesi gereken ilk üç yer Jakarta, Bali ve Sumatra olan Endonezya'daki zaman dilimlerinin farklı olduğunu sakın unutmayın. Jakarta Türkiye'den 4 saat ilerideyken Bali 5 saat, Jayapura ise 6 saat ileridedir. İtalya, dünya üzerinde kültür, sanat ve tarih üçlüsü söylendiği zaman akıllara ilk gelen ülke şüphesiz İtalya. Bu üçlüyü mimarisine de yansıtmış ülkede her şey sanat eseri. Küçük kasabalarından büyük şehirlerine havadan bile kokusu alınabiliyor. Kendisine ait karakteristik stilleri ve yaşam biçimleriyle İtalya'nın her bir bölgesi kendi İtalyan dili, yemek, kültür ve manzarasına sahip. Toskana'nın kıvrımlı yolları, kaya tırmanışından kayağa birçok sporun rahatlıkça yapılabildiği San Pellegrino geçidi, kendisine has kurallarıyla Vatikan dillere destan güzelliğiyle Portofino, Da Vinci'nin ayak izlerini takip edebileceğiniz Floransa, Kızılşehir, Bologna liman kenti, Cenova, zengin mimarisiyle Milano, doğal güzellikleriyle Cinque Terre, UNESCO referanslı Pompei antik kenti, bu ülkede Roma ve Venedik'ten çok daha fazlası var arkadaşlar. Arjantin. Egzotik yaban hayatı, muhteşem yemekleri, göz banyosu yaptıran manzaraları, capcanlı kültürü, işte karşınızda Arjantin. Yemyeşil ormanlarla kaplı Iguazu Nehri ve nehir üzerinde yer alan sıralı şelaleler dünyanın en güzel doğal harikalarından biridir. Renkli Avrupa mimarisinin yansıtan eğlenceli insanların bulunduğu gece hayatı, gurme mutfağı ve tangonun ana vatanı Buenos Aires, dağcılık için ideal Glaciers Doğal Parkı, tarihi sarayları, anıtları ve kiliseleriyle Cizvit Bloğu olduğu Cordoba, ülkenin en büyük sahil şehri olan Mar del Plata sizi bekleyen sadece birkaç yeri. Bir uyarımız olsun, normalde Arjantin ziyaretçilerine herhangi bir sağlık sorunu beklemiyor ancak bazı kesimleri için aşı yapılması gerekebiliyor. Örneğin kuzey ormanlarını gezmek istiyorsanız sarı humma aşısını yaptırmanız sizin için öneriliyor.
vücudunuzun alışık olmadığı için Arjantin kültürüne has yiyecekler bünyenizde yüksek ateş ve ishal belirtileri gösterebilir. Buna bir artı ekleyelim. Arjantin'de hastaneler ücretsiz hizmet veriyor ve ne tedavisi olursa olun ücret asla alınmıyor. Acil bir durum olur da gitmeniz gerekirse adetten küçük bir destek olmanız yeterlidir. Bir diğer ülkemiz Fas. Tarihsel anıtları, eski yapıları ve dar sokaklarıyla en çok turist akını sağlayan başkent Rabat dışında ülkenin en büyük şehri olan Casablanca ise zaten Casablanca filminden duyduğumuz liman kenti. Bir diğer şehri olan Kırmızı Şehir, Marrakeş ise ticaretiyle ünlü olduğu kadar turizmiyle de oldukça biliniyor. Marrakeş, Eskişehir, Medina ve yeni şehir Guelliz olarak ikiye ayrılmış. UNESCO'nun koruma altına aldığı ilk meydan olan Camia El Fena meydanının bulunduğu Medina daha çok pazarlarla ve tarihi yapılarıyla doluyken Guelliz uluslararası markaların, mağazaları, yeme içme mekanların, otellerini barındıran ve yeni binalarıyla daha modern bir hava sunuyor. Fas'a giderseniz ilk adresiniz seyyar mutfakların ve sebze meyve suyu satıcıların, falcıların ve kına yakan kadınların, yılan maymun oynatıcıların, geleneksel kıyafetli dansçıların olduğu adeta bir panayır. Camia El Fena bir diğer adı Sonsuzluk Meydanı. Bu meydana gitmelisiniz. Fas kültürünü birebir tecrübe etmelisiniz. Fas'ı diğer Afrika ülkelerinden ayrılan durum ne derseniz Avrupa'ya daha yakın olduğu için siyasi, ekonomik ve kültürel açıdan diğer Afrika ülkelerine göre daha farklı bir ülke olan Fas, bahçeleri ve çeşmelerinde Endülüs bina mimarisinde Fransız ve camilerinde İslam etkilerini bariz görebilirsiniz. Slovenya müzeleri, galerileri, arkeolojik alanları, anıtları, mezarlıkları ve kütüphaneleri ile UNESCO'nun koca ülkeyi koruma altına alacağı Slovenya listemizde 6. sırada. Barok ve Roma mimarisinin yoğun etkisi altında kalan şehirlerinde ve kasabalarında görülen zengin mimarisiyle saraylar, kaleler, malikaneler ve açık hava müzeleri gidildiğinde kesinlikle görülmesi gereken yerler arasında dağ bisikleti, rafting, doğa yürüyüşü ve kayak için harika olan Julian Alp Dağları, nehirleri ve Kamnik-Savinja Alpleri doğal köprüleriyle, pencereleriyle, mağaralarıyla, kireç taşı yaylalarıyla, Partizan Hastane Franja tepeleriyle İdrice'ye gidilmesi gereken yerlerden sadece birkaçıdır. Bled Gölü'nün nefes kesen zümrüt yeşili sularını görebilir, şirin mi şirin başkenti Ljubljana'ya sadece bir saatte baştan başa ülkeyi yürüyerek gezebilirsiniz. Dipnot olarak söylemeden geçemeyeceğim. Ülkenin yarısından fazlasını kaplayan ormanlar için zeytin yeşili, elma yeşili, neon yeşili, koyu yeşil, haki yeşil, nane yeşili ve deniz yeşili olmak üzere yeşilin birçok tonun görüldüğü iddia ediyorlar. Yani Slovenya'da sizi yeşilin en az 20 tonu bekliyor. Bizden söylemesi arkadaşlar. Filipinler. Hiçbir kara bağlantısı olmayan bu ülkeye en yakın olabilecek ülkeler Endonezya, Çin, Malezya, Tayvan ve Vietnam'dır. Pasifik deprem kuşağında yer aldığı için sık sık deprem ve şiddetli tropik fırtınaların meydana geldiği Filipinler'de aktif yanardağlarda bulunuyor. Doğal afetler açık olduğu kadar eşsiz doğasıyla ziyaretçilerini büyüleyen ülkede Palawan'daki Puerto Princesa yeraltı nehir milli parkını görmenizi tavsiye ederiz. Palawan kadar popüler olan Boracay'da en çok merak edilen yerler arasında bu ikisine Bohol Adası'nın Baneo pirinç terasları ve pirinç tepeleri de eklendiğinde gezilmesi gereken ana yerler tamamlanmış olur arkadaşlar. Bir diğer ülke Yunanistan. Mitolojik açıdan popüler oluşuyla bizim de hayran olduğumuz yapılara sahip komşumuz Yunanistan'da listemizde yer almakta. Sanıyoruz ki listemizde bahsettiğimiz ülkelerden en kolay ulaşım sağlayabileceğimiz ülke Yunanistan. Hava yolu dışında deniz yoluyla veya kara yoluyla da gidebileceğiniz Yunanistan'da sizleri neler bekliyor? Hemen sıralayalım. Yüksek şehir anlamındaki Akropolis'in ve en önemli yapısı Parthenon Tapınağı'nın bulunduğu ismini Tanrıça Atina'dan alan başkent Atina. Siyah ve kızıl volkanik kumsallarıyla, Akrotriori antik şehriyle, Santorini bunlar gezilmesi gereken yerlerdir arkadaşlar. Siyah ve kızıl volkanik kumsallarıyla ve Akrotri antik şehriyle Santorini. Gün batımında kazandığı ayrı bir güzellik ile dar sokakları ve rengarenk evleriyle yazın en çok turist çeken adası Mikonos. Eski ve yeni olmak üzere ikiye ayrılan ve eski şehri UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer aldığı Rodos, Bodrum ve Turgut Reis'ten feribotla ulaşılabilen Hipokrat'ın memleketi Kos. Yunanistan mimarisi de dünyaca ünlü tatlı şaraplarıyla ve yine arkeolojik eserleriyle Samos. İzmir'den feribotla geçilebilen Sakız Adası, Chios. Yunanistan en büyük adası Girit ve Girit kadar yeşil ada Midilli. Basitçe bahsetmemize bakmayın arkadaşlar. Yukarıda belirttiğimiz her bir yerde sizi bekleyen arkeolojik kalıntılar, müzeler, şarap fabrikaları, kiliseler, camiler, küçük ve tatlı Rum köyleri, temiz plajlar, heykeller,
vadiler ve meydanlar var. Evet, bir diğer ülke İrlanda. Mutlu insanların mutlu ülkesi İrlanda dediğimizde akıllara ilk olarak rengarenk konsepti ve ahşap dokusuyla Irish publar ve kasa kasa Guinness'ler geliyor arkadaşlar. Başkent Dublin'in simgesi haline gelmiş Temple Bar'a gidip İrlanda biralarını tatmanız gereken ilk adresiniz bence olmalı. Avrupa'nın teknoloji merkezi ismiyle anılan Dublin birbirinden güzel parklarıyla da yeşilin bambaşka tonlarını yansıtıyor. Yine Avrupa'nın en büyük şehir parklarından olan Phoenix Park şehrin tam merkezinde bulunuyor. Rob Köprüsü de geçerken fotoğraf çekebileceğiniz, güzel anılar biriktirebileceğiniz yerlerden bir tanesi. Cliffs of Moher uçurumları. Harry Potter'dan hatırlamışsınız arkadaşlar. King's Road'un yüzlerce yıla tanıklık etmiş ağaçları, Giant's Causeway yani devlerin volkanik ayak izleri, büyüklü küçüklüğü iki göl arasında kalmış Glendalough ve daha birçok manzara sizleri kartpostalların içinden fırlamış hissini verecek. Sadece Dublin mi? Kilkenny, Galway, Connemara gezilmesi gereken diğer şehir ve kasabalar. Dünyanın en önemli yazarlarının yetiştiği Dublin, UNESCO tarafından edebiyat başkenti seçilmiş ve bunu Trinity College Kütüphanesi ve içerisindeki Book of Kells Müzesi'ne ve Dublin Yazarlar Müzesi'ne giderek taşlandırmalısınız. Evet, son ülkemiz İsviçre. Dünyadaki en güzel ülkelerden bir tanesi İsviçre. Refah seviyesi ve gelişmişlik düzeyiyle haberlerini hayranlıkla takip ettiğimiz bu Alpler ülkesi de dünya ekonomisinin kalbinin attığı Zürih, nefes kesen tarihi dokusuyla Basel, isminden sıkça söz ettiren Cenevre, Orta Çağ kalıntıları, Einstein'ın evi ve kültür, tarih ikilisini müthiş bir şekilde yansıtmasıyla Dünya Miras Listesi'nden Bern, sakinliğiyle huzur veren Lausanne, Alp dağlarına çıkmak için gidilen ve ismini kenardaki gölden alan Luzern, dünya üzerinde görüp görebileceğiniz en ünlü ve en güzel kayak merkezlerinden St. Moritz, İsviçre'deki turistik şehirler arasındadır. Detay vermemiz gerekirse arkadaşlar, Rhein Şelalesi, Chillon Şatosu, Alp manzaralı The Matterhorn Kapel, Şapel Köprüsü ve Abbey Kütüphanesi de görülmesi gereken ana noktalardan biridir arkadaşlar. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımı beğendiyseniz beğenip abone olmayı, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bir başka güzel videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.